Somali, Afrika'nın enerji haritasında parlayan bir yıldız olmaya aday. Somali, zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla da dikkat çekiyor aslında. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi doğru ortaklıklar ve stratejik işbirlikleri gerektiriyor. İşte tam da bu noktada Türkiye devreye giriyor ve Türkiye uzun yıllara dayanan enerji tecrübesi ve güçlü diplomatik ilişkileriyle Somali'nin yanında yer almaya da devam ediyor. Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol keşiflerinden elde edilen deneyimlerle günümüzde Somali'nin enerji kaynaklarını daha verimli kullanmasına destek oluyor Türkiye. İşte bugün size Somali'nin enerji potansiyelini nasıl değerlendirdiğini, Türkiye ile hangi projeler üzerinde çalıştığını ve bu işbirliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini anlatacağım. Ben Tunç Demirtaş, hazırsanız 10-10 başlıyor. 8 Şubat'ta Türkiye ve Somali arasında tarihi olarak adlandırılabilecek bir anlaşma imzalanmıştı hatırlayacak olursanız. İmzalanan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması oldukça stratejik olmakla beraber Somali ve Türkiye arasında birçok alanda işbirliği için adımlar atılmasına da fırsat tanıdı. Peki bu anlaşma tam olarak ne anlama geliyor? Ona bakmamız gerekiyor. Anlaşma aslında adı üzerinde bir çerçeve anlaşması ve bu çerçeve anlaşması kapsamında birçok alanda işbirliklerinin yapılabileceğini, yeni mutabakat zaptları ve anlaşmaları imzalanabileceğini gösteriyor bize. Dolayısıyla bu çerçeve anlaşması kapsamında karşımıza enerji alanındaki anlaşmalar çokça fazla çıkmaya başladı son dönemde. İşte 7 Mart 2024'te iki ülkenin enerji bakanları arasında Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğalgaz alanlarında işbirliğini geliştirmek üzere bir hükümetler arası anlaşma ve bir mutabakat zaptı imzalanması burada öne çıkıyor. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Enerji Bakanlığı Somali ve Türkiye'nin enerji sektöründe işbirliği yapması ve Somali'nin enerji altyapısını geliştirmesi için bir yol haritası oluşturacak olduğunu duyurmuştu. Düşünün, maalesef Somali'de hala elektrik sıkıntısı yaşayan pek çok bölge var ve bu anlaşma enerjiye erişimi artırarak yaşam kalitesini doğrudan etkileyebilme potansiyelini de taşıyor. Aynı zamanda bu durum Türkiye'nin bölgede artan etkisi ve işbirliği stratejilerinin bir parçası olarak da önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Türkiye yıllardır edindiği tecrübeleri dost ülkelerle ve talep edenlerle paylaşmaya devam ediyor. Savunma sanayi, terörle mücadele, devlet kapasitesi inşası ve enerji gibi alanlarda uzun vadeli işbirlikleri de yapılıyor. Dolayısıyla Somali de bu işbirliklerinden faydalanan ülkelerden bir tanesi. Peki bu işbirliğinin Somali ve Türkiye'ye katkısı nedir? Yani Türkiye'nin enerji yatırımları Somali için adeta bir can suyu olabilme niteliğinde diyebiliriz. Enerji kalkınmanın en temel taşlarından bir tanesi bu arada. Türkiye'nin yapacağı yatırımlar Somali'de enerji üretimini artırarak daha fazla iş imkanını ortaya çıkarıp altyapıyı güçlendirebilme fırsatını da sunuyor. Somali'nin kalkınmasında aslında ciddi bir ivme kazanılabilmesi durumu da burada karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ve buradaki kazanım da tek taraflı değil. Her zamanki gibi kazan kazan temelinde. Yani Türkiye de elbette kazanacak, Somali de kazanacak. Hatta uzun vadede güvenliğin de sağlanması ve enerji fiyatlarının düşmesiyle yeni yatırım fırsatları da Somali'de ortaya çıkabilecektir. Somali'de enerji fiyatları oldukça yüksek. Özellikle başkent Mogadishu çerçevesinde elektriği sağlayan şirket olarak Beko yani Benadir Electric Company öne çıkıyor. Beko 2014 yılında kurulan ve Güney Orta Somali'deki elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin çoğunu işleten bir enerji şirketi. Ve bu şirket Juba'da, Güneybatı'da, Hirshabelle'de ve Benadir bölgelerinde çeşitli lokasyonlarda bağımsız enerji santralleri kurmuş ve bu santrallerden de elektrik üretiyor. Ayrıca iletim ve dağıtım da yapıyor. Ama şöyle bir durum var. Somali'de elektrik oldukça pahalı demiştim. Bugün Somali'de başkent çerçevesinde 1 kW elektrik yaklaşık 50 sent. Diğer bölgelerde fiyatlar daha da pahalı. 70-80 sente kadar elektrik fiyatlarının çıktığı da biliniyor aslında. Ve daha rahat karşılaştırma yapmak için Türkiye'de bu fiyat 4-5 sent civarında diyebiliriz. Yani arada büyük bir fark var. Ve Somali'deki enerji fiyatları Türkiye'dekilerin yaklaşık 10 katı. Bu fark Somali'deki yüksek maliyetlerin neden enerjiye erişimi zorlaştırdığını da aslında gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin deneyimleriyle bu maliyetler düşürülebilir ve Somali'de halkın hayat kalitesini de artırabilir diyebiliriz. Somali enerji kaynakları açısından gerçekten çok zengin bir ülke. Petrol ve doğalgazın yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarda bulunabiliyor. Özellikle 2014 ve 2016'da yapılan sismik araştırmalar Somali açıklarında büyük petrol rezervlerini ortaya çıkarmıştı. Somali Petrol Bakanlığı'na göre 30 milyar varillik bir potansiyel bulunuyor ülkede ve bu keşifler geniş bir alanda yapılan sismik çalışmalarla doğrulanmış durumda. Şimdi Somali bu kaynakları daha iyi değerlendirmek ve ekonomisini enerjiyle büyütmek için Türkiye gibi uluslararası ortaklarla da işbirliği yapıyor. Ve Türkiye'nin Somali ile yaptığı işbirlikleri aslında çok özel. Çünkü bu işbirlikleri eşit ortaklık ve birlikte kazanma temeline dayanıyor. Yani
Türkiye, Somali'de enerji kaynaklarını geliştirecek yeni projeler de planlıyor. Bu projeler Somali'nin enerji bağımlılığını azaltacak ve yenilenebilir enerji kullanımını da arttıracak. Ama önemli bir noktayı da netleştirelim. Türkiye ve Somali 8 Şubat 2024'te savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması imzalamıştı. Bazı kaynaklar bu anlaşmanın Türkiye'ye Somali'de çıkarılacak petrol ve doğalgaz gelirinden %30 pay tanıyacağını iddia ediyor. Ama bu konuda resmi bir açıklama da yok. Dolayısıyla bu bilgiyi doğru kabul etmemek gerekir. Bu işler hele ki Afrika boynuzu gibi zorlu bir bölgede hiç de kolay değil. Güvenlik sorunları, terör, havan topları, sert doğal koşulları. Tüm bunlar bölgede karşılaşılan ilk büyük engeller. Aslında bu zorluklar Türkiye'nin Afrika'daki başarılarının da altında yatan nedenler arasında diyebiliriz. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde başbakandı ve 2011'de Somali'ye gittiğinde bölge bugünkünden çok daha zor bir durumda bulunuyordu. Türkiye bu zorluklara göğüs germe, risk alma ve stratejik davranma becerisi sayesinde bugün bölgede etkili ve kalıcı bir role de sahip. Bu durumun enerji bağlamında yansımalarına bakılacak olursa da Türkiye'nin Somali'deki enerji projelerine yatırımı, güvenlik, lojistik ve siyasi istikrar gibi konularda çeşitli zorluklarla da karşılaşabilecek olması durumunda ortaya çıkarıyor. Ama güvenlik, lojistik ve siyasi istikrarsızlık bu projelerin önündeki en büyük engellerden diyebiliriz elbette ki. Ancak Türkiye ve Somali bu zorlukların üstesinden gelmek için de birlikte stratejiler geliştirebiliyor. İşbirliğini derinleştiriyor. Zorlukları aşmak için omuz omuza çalışabiliyor. Sonuçta her büyük proje biraz cesaret ister. Önemli olan bu engelleri aşacak irade ve kararlılığa sahip olabilmek. Somali'nin enerji bağımsızlığı için yapılan bu anlaşmalar gerçekten çok büyük bir umut ışığı aslında. Şu an Somali ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir kısmını ithal eden bir ülke konumunda ve bu da ülke için aslında büyük bir yük. Ama Türkiye ile yapılan işbirliği Somali'nin kendi enerji kaynaklarını daha verimli kullanmasına da olanak sağlıyor. Enerji bağımsızlığı sadece ekonomik bir güç değil aslında. Aynı zamanda Somali'nin kendi ayakları üzerinde durmasını da sağlayacak bir durumu ortaya koyacak. Yani bu projelerle Somali sadece evlerini aydınlatmakla kalmayacak, geleceğini de aydınlatmış olacaktır diyebiliriz. Ve bugün Türkiye Somali'de petrol ve doğalgaz aramak için son hazırlıklarını yapıyor. Uzun süredir devam eden görüşmeler nihayet somut adımlara da dönüşmüş durumda. Hatırlayacak olursanız Mart ayının başında iki ülkenin enerji bakanları Somali'nin kara ve açık deniz alanlarında petrol ve doğalgaz için işbirliği yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ardından 18 Temmuz'da Türkiye ve Somali arasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzalandı. Bu arada önceki çalışmalar Somali açıklarında büyük hidrokarbon potansiyeli olduğunu gösteriyordu ve bu yeni anlaşmayla beraber Türkiye, Somali'nin deniz yetki alanlarında bulunan 3 blokta arama ve sondaj çalışmaları yapacak. Eğer rezerv bulunursa Türkiye bu kaynakları üretme yetkisine de sahip olacak. Bu bloklar Somali kıyılarının 50-100 kilometre uzağında toplamda yaklaşık 15.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve derinlikleri 2 ile 4.000 metre arasında değişiyor. Muhtemelen Ekim ayında Türkiye'nin Oruç Reis gemisi Somali açıklarında sismik araştırmalara başlayacak ve sismik araştırmaların ardından sondaj faaliyetleri yapacak ve yine eğer rezerv bulunursa üretime de geçilmesi bundan sonra planlanacak. Ama daha önce imzalanan anlaşmalar sadece hidrokarbon rezervleri için değil. Aynı zamanda madencilik ve petrokimya gibi alanlarda da işbirliğini kapsıyor. Gelecekte bu işbirliklerinin enerjinin diğer alanlarında da genişlemesi de beklenebilir. Somali'nin büyüklüğünü ve deniz alanlarının potansiyelini anlamak için bazı verilere de bakmak gerekiyor bence. Ve burada Somali 637.657 kilometre karelik bir kara alanına sahip. Aynı zamanda bu ülke 3.333 kilometrelik uzun bir kıyı şeridine sahip. Ülkenin denizlerdeki münhasır ekonomik bölgesi ise 830.390 kilometreye kadar uzanıyor. Yani denizdeki ekonomi alanı karadaki alanından çok daha fazla diyebilirim. Türkiye'nin resmi açıklamalarına göre aramalar her biri 5.000 kilometrelik alanlardan oluşan 3 sahada yapılacak. Bu sahalar Somali'nin muhtemelen Galmudug açıklarında bulunan 142, 152 ve 153 numaralı sahalar olarak da ortaya çıkacaktır. TPAO bu bölgelerde keşif çalışmalarını da yürütecek. Somali enerji alanındaki anlaşmalarını sadece Türkiye ile yapmıyor. Örneğin Somali Federal Hükümeti bu yıl Arizona merkezli Amerikan şirketi Liberty Petroleum'la bir petrol arama anlaşması imzalamıştı. Ve bu anlaşma Liberty Petroleum'a Somali açık denizlerinde arama yapma hakkı tanıyor. Şirket üretim paylaşımı anlaşmaları kapsamında
Somali sularında petrol aramaya da başlayacak. Ve bir başka örnek ise 2022'de Houston merkezi Coastline Exploration'ın Somali'den aldığı 7 açık deniz bloğu. Her biri 5000 kilometrekarelik bu bloklar için Coastline, Somali hükümetine 7 milyon dolar ödedi. Şirket bu sahalarda sondaj çalışmalarına 2025 ortalarında başlamayı planlıyor ve Somali sularında petrol ve gaz aramaları yaparak yeni kaynakları keşfetmeye de çalışıyor. Bu sadece iki örnek. Somali'de birçok küresel şirket petrol arama çalışmalarını sürdürmek veya yeni anlaşmaları imzalamak için de girişimlerde bulunuyor diyebilirim. Yine Somali enerji kaynaklarını uluslararası işbirlikleriyle değerlendirmeye kararlı görünüyor ve bu işbirlikleri ülkenin geleceğini şekillendirmede de önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin Somali'deki projeleri sadece Somali ile sınırlı kalmıyor. Tüm Afrika boynuzunda etkisini gösteriyor. Hatta bütün kıtada etkisini gösteriyor diyebilirim. Ama özellikle Afrika boynuzunda diğer ülkelerde bu işbirliğini dikkatle izliyor. Türkiye'nin tecrübelerini paylaşması Somali'de sıkça kendisini de gösteriyor demiştim daha önceden. Özellikle güvenlik ve terörle mücadele alanlarında bu paylaşım çok daha fazla kendisini göstermişti. Ama enerji de artık yeni bir tecrübe paylaşımı alanı. Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol keşiflerinden kazandığı tecrübelerle Somali'de büyük bir avantaja sahip diyebiliriz. Yıllardır Somali'ye pek çok alanda destek olan Türkiye, şimdi enerji sektöründe de aynı desteği veriyor ve Türkiye'nin burada elde edeceği başarı Afrika'daki diğer ülkeler için de bir model olabilme potansiyeline sahip. Yine Türkiye bölgesel güç dengelerinde giderek daha da önemli bir rol üstlenebilecek duruma da gelebiliyor bunlarla. Ama bu işbirliği bir yandan Türkiye'nin Somali'deki etkisini artırırken diğer yandan bölgedeki diğer ülkelerin stratejik planlarını da etkileyebilme potansiyeline sahip. Çünkü Çin, Rusya, Körfez ülkeleri ve diğer batılı ülkeler Afrika boynuzundaki enerji kaynaklarına büyük ilgi duyuyorlar. Rekabet tabii bu işin doğasında var ama rekabeti çatışmayla karıştırmamak gerekiyor. Rekabet doğru yönetildiğinde fırsatlar ve avantajlar da sunabilir. Türkiye'nin Somali'deki varlığı ve bugüne kadar yaptıkları Somali'de güven sorununu hiç oluşturmadı. Her zaman ortak kazanç sağladı ve Türkiye bu açıdan da oldukça avantajlı. Ama yine de rekabet durumu Somali için daha fazla yatırım ve gelişmiş projeler anlamına gelebileceğinden Somali için daha fazla fırsatı da ortaya çıkarabilir. Türkiye-Somali arasındaki enerji işbirliği diğer Afrika ülkeleri için de bir ilham kaynağı olacaktır diye düşünüyorum ben. Türkiye'nin Somali'de uyguladığı model, Türk modelinin başarılı bir yansıması ve bu modelin en güzel örneği de Somali'de görülebilir. Türkiye ve Somali arasındaki enerji işbirliği diğer Afrika ülkeleri için de bir ilham kaynağı olma potansiyelini taşıyor ve Türkiye'nin Somali'de uygulamış olduğu bu model, Türk modelinin başarılı bir yansıması. Ve bu modelin en güzel örneği de aslında Somali'de görülüyor. Afrika'nın pek çok ülkesinde benzer enerji sorunları da yaşanıyor maalesef. Ama Türkiye'nin Somali ile geliştirecek olduğu bu model bu ülkeler için de bir çözüm yolu olabilir. Eğer bu işbirliği Somali'de başarıya ulaşırsa bu modelin başka ülkelerde de uygulanabileceğini görebiliriz. Afrika'da birçok ülkenin enerji kaynaklarını verimli kullanmak için stratejik ortaklara ihtiyacı var. Türkiye'nin Somali ile geliştirdiği bu yaklaşım hem teknik hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir kalkınmayı da destekliyor. Dolayısıyla Somali ile başlayan bu enerji yolculuğu bir yandan da Afrika için umut dolu bir hikayeye dönüşebilir ve kıtada birlikte kazanılan yeni bir başarıya da işaret edebilir. Somali, Afrika'nın enerji haritasında parlayan bir yıldız olmaya aday. Somali, zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla da dikkat çekiyor aslında. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi doğru ortaklıklar ve stratejik işbirlikleri gerektiriyor.